Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Şipşak bir çırpıda birlikte örebileceğimiz bir Afrika menekşesi crop bluz yapımıyla karşınızdayım. Selam, videoya kısa bir ara. Çünkü sizlere katıl butonumdan söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde çok fazlasıyla daha yoğun çalışmaya başladım YouTube için ve önümüzdeki sezon özellikle daha da ağırlık veriyorum. Büyümeye başlayan kocaman bir katıl ailem oldu. Sizler de oraya dahil olup bana destek olmak isterseniz katılı tıklayarak kendinize uygun olan seçenekleri inceleyebilirsiniz. 8 tane motife ihtiyacımız var bu bluz için. 8 motifi dış cepheleri aynı renk olmak üzere ikişer hazırladım. Yani antrasit, beyaz, mint ve griyi 2-2 hazırladım. Ve ayırırken de şu şekilde ayıracağım. 4'ü bir tarafa, 4'ü bir tarafa ve bunlarla birlikte motiflerimi hangi renkle ördüğümü size hemen söylemek istiyorum. Motiflerimi Yarn Art Jeans'in 46'sı, 81'i, 01'i ve 28'i ile ördüm. 46, 81, 01, 28. Siz elinizdeki ipleri gönül rahatlığıyla kullanıp değerlendirebilirsiniz. Ayrıca zemin rengini de siyah olarak elimde Alize Cotton Gold'un 60 siyahı vardı. 53 Yarn Art Jeans'in siyahı ya da herhangi bir başka markanınkini de kullanabilirsiniz. Direkt benim renklerimle değil, farklı renklerle de çalışabilirsiniz elbette. Motiflerimin ebatı, bu arada motiflerimi 3 milim tığ ile ördüm. Birleştirme aşamasına, bluz yapımı aşamasına geldiğimde de 3,25 milim tığ kullanıyorum. Bunu da belirteyim. Motiflerimin ölçüsünü söylemem gerekirse şöyle hemen yatırıyorum ve benimkisi kaç santim size söylüyorum. Böyle 12,5 santim benim motiflerim. Dördünü bir tarafa ayırdıktan sonra şöyle de yerleştiriyorum. Şu şekilde dördünü yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Dördünü böyle yerleştiriyorum ve bu dördünü birleştirmeye başlıyorum. Dördünü böyle birleştireceğim. Diğer dördünü de yine aynı şekilde birleştirdim. Sonrasında tabi bluza geçiş aşamalarını yaptım. Ama biz şimdi ilk olarak 4 tane motifi bir taraf için, her iki tarafta da aynı işlemi yapacağız bu arada. 4 tane motifi beraberce birleştirmeye başlayalım. İlk olarak şöyle ilk motifimi alıyorum ve köşesinden çalışmaya başlayacağım. İlmek çıkarttıktan sonra köşesine batıp bir kere çıkıp ipi öne alıyorum. İlk bacağımı böylelikle örmüş oldum. Daha sonra bu ipi de tığımın üstüne alıp içine batıyorum. Gene köşenin bir tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra 3 tane bacağımı atlayıp, bu arada burada tabii ki bu Afrika menekşesi yapımını göstermedim ama videonun altına sizlere yapımını bırakacağım. Benimle birlikte daha önce örmedinizse o linkten bakarak örebilirsiniz. Böyle 3'er tane atlayarak iki kenarını geçiyorum. 1, 2, 3. Köşeye kadar da bu şekilde geleyim. İlk kenarı geçerken köşeye geldim. Köşenin içine bir tane ikili trabzanlarla üçlü grubu ördüm. Hemen araya 2 zinciri çekip yeniden 3 adet ikili trabzan daha örüyorum. Ve bu kenarında sonuna kadar 3 tane trabzan atlayıp 3 tane ikili trabzan örerek bu mantıkla devam ediyorum. Bu kenarında sonuna kadar geldiğimde köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Sonra üstüne ekleyeceğim motifi alıyorum. Hemen yeni motifin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp her iki motifin de ön yüzü bana bakarken sonra bir zincir çekip artık sırt sırta verdiriyorum.
ilmekten çıkardığım tığı buradaki motifin içinden geçirip ilmeğimi alıyorum. İlmeği de geçirdikten sonra bir zincir çekip tığımın üstüne ipimi alıyorum ve hemen burada 3 tane daha trabzanı atlayıp aralarına 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Bu arkada uygun denk gelen karşıdan batıp geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan 3 taneyi atlıyorum. 2 3 tane ikili trabzan çekip bir zincir çektikten sonra batıyorum, arasından geçiriyorum. İşte bu sıranın sonuna kadar da iki kenarı bu mantıkla birleştireceğim. Şöyle. Bu kenarı böyle sonuna kadar eklerken köşeye geldiğimde ise köşeye 3 taneyi ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki köşenin içinden batıp ipi alıyorum. İlmeğimin de içinden kaydırıp 1-2 zincir çekiyorum bu defa. Köşeye geliyorum ve diğer üçlü grubumu örüyorum. Yine 3 tane atlayıp üçerli gruplarımı örmeye devam edeceğim. Bu kenar ve bu kenarın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim ve üstüne aynı bunun üstüne eklediğim gibi sıradaki motifi de bunun üstüne ekleyeceğim. Bu kenarı da sonuna kadar ördüm. Aynen bunun üstüne eklediğim gibi sıradaki motifimi alıyorum. Onun ön yüzü bana bakarken içine 3 taneyi örerek başlıyorum. Sonra bir zincirimi çekip artık arka arkaya verdirip eklemeye devam ediyorum. Şimdi bu 4 tane motifi bu mantıkla birleştireyim. Sonra şu kenarını birlikte geçerek tamamlayalım. Ben bir tarafını yapmıştım zaten. Onun üstünden nasıl yol alacağımızı size göstereyim. Dört adet motifi üst üste ekledim. Şimdi burayı birlikte dönelim istedim. Köşeye geldim. Hemen dönüşte yine arada 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum. Daha sonra yine üçerli olarak ayırıp üçlü gruplarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki şu iki motifin kesiştiği orta noktaya gelinceye kadar. Şurayı da birlikte geçelim. Birleştikleri noktaya geldiğimde bu köşenin diğer üçlüsünü örüyorum. Bu şekilde. Daha sonra 2 tane zincirimi çekip şu ikisinin ortak noktasının ortasına batıyorum. Arasından ipimi alıp ilmeğimin içinden de, yani şöyle tekrar göstereyim, kaçırdım. Buradan çıkarttığım ipi ilmeğimin arasından da geçiriyorum. Sonra 2 zincirimi çekip aynen devam ediyorum ta ki başladığım noktaya kadar. Böylelikle 4 tane motifimi birleştirmiş olacağım. Böylece geleceğim, başladığım noktaya gelip bitireceğim. Başladığım noktaya geldiğimde oradaki diğer üçlü grubu da örüyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Kilitledikten sonra kesiyorum. Ve bir parçamızı yan tarafı tamamlamış oldum. Diğer tarafı dediğim gibi örmüştüm. Şimdi kol altına gelen kısma şöyle bir beraberce birleştirme yapacağız. Nasıl yaptığımı size göstereceğim. Daha sonra ön tarafına da şunları yapacağız. Yani şöyle göstermem gerekirse her iki tarafında önünde öyle birleşecek. Kol altlarını da birleştirmiş olacağız bluzumuzun. 34'ten 38 bedene kadar benim verdiğim ölçülerde hazırladığınızda çok rahatlıkla uyum sağlayacak. Videonun sonunda ise sizlere bu bedenleri nasıl küçültüp nasıl büyütebilirizin fikirlerini vermeye çalışacağım. Şimdi buraya geldiğimizde ilk olarak
Şu öndekileri yapalım istiyorum. Burada kaç tane kutu yaptımsa burada da onu yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Buraya da geliyorum hemen. İşte 1, 2, 3, 4, 5 tane yapacağım için buradan başlayacağım çalışmaya. İlk olarak boşlukların içine örüyoruz hemen. Şöyle tığımdan çıkartayım hemen. İpi, ilmeğimi çıkartıp buraya geliyorum. Bu boşluğun içine trabzanımı örüyorum. Yanına 2 tane daha örüyorum. Bunları örerken gizliyorum. Beni yakından takip edenler biliyor. Sizler el alışkanlığınıza göre yapabilirsiniz. Boşlukların içine üçerli gruplarımı ikişerli trabzanlarla örüyorum. Ve son grubu da boşluğun içine örüyorum. Sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra bir ikili trabzanımı oluşturup arkasını çeviriyorum. Kendi dibine değil, hemen yanındakinin üstüne bir ikili trabzan daha örüyorum. Yani sonuna kadar burada her trabzanın üstüne bir ikili trabzan örüyorum sonuna kadar. Buranın son trabzanın üstüne de örüp bir ikili trabzan, burayı da bitiriyorum. Şöyle keseyim hemen. Şimdi hemen diğer tarafta yine karşısında şuraya denk gelen yerden yapacağım. Buradaki köşeden başlayacağım. Aynısını, yani buradakinin aynısını beşerli halde buraya da yapacağım buradan başlayıp. Ön kısımlarını iki taraftan da ördüm. Şimdi bunlarla birleşmeden önce şu koltuk altındaki uygulamayı yapacağım. Bu koltuk altındaki uygulamayı üçlü grupları örerek 3 sıra halinde tamamlıyorum. Her iki taraftan da 4 tane, burada 5 tane kutucukla yapmıştık. Burada ise 4 tane kutucukla yapacağım. Bunun için hemen sayacağım. Köşeden 1, 2, 3, 4. İlk batacağım nokta şurası. Hemen oraya geliyorum ilmeğimi çıkarttıktan sonra ve 3 tane ikili trabzanla ilk grubumu buraya çalışıyorum. Şu ipi öne aldım. 3 taneyi buraya çalışıyorum. Daha sonra diğer boşlukların içine sonuna kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. Köşenin içine de 3 tane ikili trabzanımı yapacağım. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. Bir trabzan örüyorum ve hemen şuradaki boşluğun içine gelip örmeye devam ediyorum. Yukarıya çıktığımda. Sonra tekrar buradaki boşluğa geliyorum. Yine 3 tane ikili trabzanımı boşluğun içine öreceğim. Buradakinde sıra şöyle devam ediyorum ve artık burada ilk ördüğüm şuradaki bacağın da içine batıp bir ikili trabzan, oraya iyi batayım ayrılmasın ilmeği. Bu
Bu şekilde de ikinci sırasını tamamlıyorum. Daha sonra bir üste çıkmak için yine bir zincir çekip döndürdükten sonra buradaki boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı öreceğim. Üçüncü sırayı örüyoruz. Tekrar yanındaki boşluğun içine. Burada da son köşede örüp tamamlanıyor. Diğer tarafta arka tarafındaki işlemi yaparken şu sırada artık bununla birleşiyor olacağım. Yani 2 sırasını öreyim, üçüncüde birleşiyor olacağız. Beraber öreceğiz. Üçüncü sırasına geldiğimde artık birleşeceğimiz için ilk buradaki yükselirken trabzanımı ördüm ve şu arkadaki ilk yaptığım trabzanın içinden batıp şu arkadaki ilk trabzanın içinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra buraya yanına bu boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir çekip buradaki boşluğun karşısında denk gelen boşluğun içinden geçirip kilitliyorum. Tekrar buraya geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip buradaki boşluktan geçiriyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan, bir zincir, buradan batıyorum. Tekrardan buradaki son boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örerken sonuncuya geldiğimde buradaki yine ilk yaptığımın içinden batıp ilmeğimi geçiriyorum ve güzelce kilitledikten sonra kesiyorum ve böylelikle kol altını birleştirmiş oldum. Şöyle göstereyim size. Şimdi sıra bu önleri birleştirmekte. Bu önleri birleştirmek için de parçaları tersini çevireceğim. Tersten birleştireceğim. Bunun da tersini çevirin. Her ikisini çevirmeyi unutmayın. Tersini. Sonra böyle önüme alacağım. Ve şu her iki parçayı şöyle birbirine baktırırken ipimi de alıyorum. İlmeğimi çıkartıp şöyle ilk olarak şu her iki tane de trabzanın şu boşluk kısmına gelip batıp bir sık iğne örüyorum ilkinde. Sonrasında ise ilmeklerin içindeki dişten batıp bir bundan bir bundan iç dişlerinden batıp birleşiyorum. Her iki tarafı da aynı şekilde bir ondan alıp ipi kaydırarak geçiriyorum. Burayı dikiş de yapabilirsiniz kolayınıza geliyorsa. Farklı alışkın olduğunuz bir yöntemle de birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde birleştireceğim sonuna kadar. Sona doğru yaklaşmışken orayı da birlikte yapalım istedim. Kadrajı yaklaştırıp şöyle tekrar göstereyim size. Şimdi ne yapıyorum? Bir bunun iç dişinden, bir de bunun iç dişinden. Bir bunun iç dişinden, bir de bunun iç dişinden. Ve kaydırıyorum ilmeklerimin arasından. Artık 2 tane kaldı. 2 tane trabzan. Ve sonuncudayım. Şimdi sonuncunun da içinden batayım. Tersten batmak zor olabiliyor.
Tığ da bir miktar kalın. Şimdi bunu da aldım ve içlerinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra şöyle göstereyim size nasıl birleştirdiğimizi. Bunu kilitleyeceğim ve keseceğim. Aynı buradaki yöntemle diğer tarafa birleştireceğim. Şöyle göstereyim size önden de birleşmiş halini. Şu ipleri gizleyeceğiz tabi. Sırada diğer taraf. O da hemen yine tersine bakıyor zaten. Her iki tane şöyle parçayı gene alıp aynı bir öncekinde yaptığım gibi birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bluz formuna hafiften almaya başladı. Tabi yakada bir ovalleme, kol etrafında bir ovalleme, aşağı doğru öreceğiz. Sırasıyla hepsini yapacağız. İlk olarak aşağı doğru örme işlemimizi tamamlayalım istiyorum. Bunun için de siyah geçeceğim bir süre. Daha sonra içinde kullandığım renklerden şu üçünü sırasıyla birkaç sıra öreceğim. Şimdi ben ilk olarak nasıl ördüğümü göstereyim. Siz alta doğru isterseniz tek renk tamamlayın, isterseniz içinizde kullandığınız renkleri tekrarlayarak gidin, hiç fark etmez. Ama ilk olarak ben aşağıya doğru nasıl geçtiğimizi size göstereyim. Parçayı tersini çevirip önüme aldım. Tığımdan ilmeğimi çıkarttım. Şimdi şu geçişi de göstereyim diye ilk olarak buradan başlamak istiyorum. Şöylecene gelelim. Şu kısımda şuraya geldiğimde bakın. Hatta şöyle yapalım. Şöyle tersini çevirip önüme aldım. İlmeğimi çıkarttım. Ayrıca tığın üstüne ipimi de aldım. Şöyle bir tane tarafından alıyorum. Ve şuradaki ilk şu trabzanla başlayayım. Üstüne ikili bir trabzan örüyorum. Hemen yanına bütün trabzanların üstüne bir ikili trabzan öreceğim. Şöyle geçişlere buraya geldiğimizde ise buradaki trabzanların ara boşluklarına batıp iki tane ikili trabzan öreceğim. Tekrardan buraya geldiğimde bu boşluğun içine de iki tane ikili trabzan öreceğim. Buraya geldiğimde de bunun içine, yani burada hep geçişleri bu boşluklara iki tane trabzan ile yapıyorum. Buraya geliyorum bunun içine. Tekrardan buraya geliyorum. İkili trabzan 2 adet. Ve tekrardan trabzanların üstüne 2 adet ikili, pardon, birer adet ikili trabzan örüyorum. Her bir trabzanın üstüne. Şuraya gelinceye kadar devam edeyim aynı şekilde. Buradaki geçişe geldiğimde de diğer taraftaki gibi yine aynen buradaki boşluklara 2 adet ikili trabzan örerek geçeceğim. Tekrardan buraya 2 adet ikili trabzan. Sonrasında ise yine her bir trabzanın üstüne bir adet ikili trabzanla tamamlayacağım. İkinci sıraya geçerken de ne yapmamız gerektiğini size göstereyim. İlk sırayı tamamlayıp geliyorum. Başladığım yere geldim. Şimdi buradaki son ikili trabzanı yapıp ilk başladığım trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle geçirip bir zincir çekiyorum, yükseliyorum. Hop, etrafında döndürüp arkasından da geçirip yükseldiğim yere ilk trabzanı yapıyorum. Yanına bir tane daha. İşte bundan sonrası çok kolay. Her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek devam edeceğim. Bu kısım artık bizim bluzu ne kadar uzun istediğimizle ilgili. Onun için istediğiniz kadar üstünüze deneyerek sıra sayısını belirleyebilirsiniz.
Benim üstümdeki duruşunu bakıp ben size ne kadar sıra ördüğümü zaten söyleyeceğim. Ona göre de değerlendirebilirsiniz. Ben deneyerek uygun boya gelinceye kadar devam edeceğim. Alt kısmının trabzanlarını geçtikten sonra şu kenarının pıtırcıklarını da bir ördüm. Sizle de tabii ki kolun etrafını yaptım. Bu kolun etrafını yaparken nasıl yaptığımı size de göstereceğim. Altı şu kadar sırada geçtim. 6 tane siyahı bir tamamladıktan sonra ördüm. Sonra 3 renkten birer sıra geçtim. Sonra 2 tane trabzan sırasıyla yarım trabzanla pıtırcık sırasına geçtim. Bunu siz dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz tabii ki. Şimdi şu kolun etrafını nasıl yaptığımı yapıp göstereceğim. Daha sonra da şu yakayı beraberce toparlayacağız. İlk olarak trabzanla bir geçiş yapacağız. İkili trabzanlarla. Şu pıtırcıkları yapmadan evvel. Şöyle hemen şu köşeden başlıyorum. Biraz kadrajı yakınlaştıralım. Şöyle. Evet. Tığın ilmeği aldıktan sonra tığın üstüne ipimi de aldım. Şuradaki köşeden hemen batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek devam ediyorum. Ta ki koltuk altına kadar. Oraya kadar hiçbir farkımız yok. İkili trabzanlarımı öreceğim. Şuraya kadar. Her bir trabzanın üstüne. Buraya kadar trabzanları örerek geldim. Şimdi buraya geldiğimde ise şu sondaki üçlünün son bacağının tepesine batıyorum ve bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Daha sonra buradaki kol altındaki şu trabzanların olduğu yerin içine batıp yine bir kere de çıkıp tığımda tutuyorum. Aynı boşluğa bir daha batıyorum. Yine bir kere tutup çıkıyorum ve hepsini bir topluyorum. Daha sonra buradaki boşlukların içine ikişer tane ikili trabzanımı örüyorum. Diğer kol altına geçene kadar burada da 2 tane bu boşluğa, sonrasında 2 tane bu boşluğa, ve şuna buna kadar hep ikişer tane örüp şu şekilde geldim. Şimdi buraya geldiğimde ise son boşluk, bir kere çıkıp tutuyorum. İkinciyi de çıkıp tutuyorum ve buradaki grubun sonuncusuna batıp çıktıktan sonra hepsini bir topluyorum. Daha sonra ise trabzanlarımın tepesine trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Her bir trabzanın tepesine bir trabzan. Bu iki motifin kesiştiği noktaya geldiğimde ise bir tane ikili trabzan bu köşeye örüyorum. Bir tane de ikili trabzan bu köşeye örüyorum. Daha sonra ilk başladığım trabzana kadar aynı şekilde gösterdiğimden hiçbir farkı yok. Devam ediyorum. Başladığım noktaya yaklaştığımda buradaki köşeye batarak örmüştüm. Şimdi buradaki köşeye de batarak örüp hemen ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Ve artık bundan sonra bulunduğum noktaya batıp şöyle bir zincir çekip tığımın üstüne ip alıyorum. Aynı noktanın içine batıp bir yarım trabzanımı örüyorum. Şimdi pıtırcıkları öreceğimiz sıradayım. Hangi mantıkla devam edeceğim? Şöyle göstermek isterim. Önde 5, 1, 2, 3, 4, 5. Arkada da 5 tane olmak üzere dağıtacağım. Hemen hemen aynı yerlere yapmaya çalışacağım karşılıklı. Şuraya kadar geleceğim yarım trabzanla. Sonra bunun üstüne yapacağım. Biz hemen gelelim birlikte. Şimdi yarım trabzan sık iğne dediklerimden örüyorum.
karşıya da kontrol ediyorum. Eşit yerlere hemen hemen yapabilmek için. Buraya bulunduğum noktaya, şuraya geldi mi bir tane yapmaya başlayacağım. Şimdi nasıl yapıyorum? Bir tane zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından ipi alıyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipi alıyorum. Şurada yaptığım yerin, şu yükseldiğim yerin dibine batıp bir tane daha ikili trabzan örer gibi yapıp bir kere çıkıp tutuyorum. Aynı boşluğun içine batıp bir kere daha örer gibi yapıp çıkıyorum. Tığı da biriktiriyorum. 4 kere aynı işlemi yapıp bütün ilmekleri bir topluyorum. Daha sonra bir zincir yine çekip yine yükseliyorum. Yine etrafında döndürüyorum. Arkasından alıp yine tığımın üstünde ip alıyorum. Dibine batıp 3 kere daha yanına ikili trabzan yapar gibi, yani aslında badem için trabzanlarımı topluyorum ve sonra hepsini beraber örüyorum. Bir zincir çekip buraya bunun dibine gelip batıyorum. Arasından kaydırma yöntemiyle geçirip hemen yanına yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Siz de bunu dilediğiniz aralıklarla daha sık, daha seyrek yapabilirsiniz kol etrafına. Şimdi şuraya geldiğimde bir tane daha yapacağım. Aşağıya doğru. Sonra tekrardan kol altına hiç yapmadan geçeceğim. Şimdi burada hemen yine bir zincir çekip yükseliyorum. Bir kere daha birlikte yapalım istedim. Arkasından döndürdüm. Dibine batacağım. Ve tığımda toplamaya başlayacağım. Bir kere de çıktığım trabzanları. Toplamda 4 tane olup hepsini bir toplayacağım. Sonra bir zincir çektikten sonra yükselip etrafında da yine döndürüyorum. Yine arkasından geçirip gene dibine batarak 3 tane daha içine batarak yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü de yapıyorum. Ve hepsini bir toplayıp bir zincir çekip dibine batıyorum. Arka tarafa geçip kol altından, yani şuradan devam edeceğim ve arka tarafa da geçince aynı şeyi yapmaya devam edeceğim ve belli aralıklarla tamamlayacağım. O zaman kol etrafına bunu bu şekilde yaparken etek ucunda nasıl olduğunu size söylemek istiyorum. Etek ucunda 10 tane yarım trabzanımı ördüm, bir tane yaptım. 10 tane ördüm, bir tane yaptım. Etek ucunda öyle bir mantık oturtturdum. Kolda ön tarafa 5, arka tarafa da 5 gelecek şekilde denk getirdim. Siz tabi dediğim gibi kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kol etrafında bu şekilde tamamlayayım. Yaka kısmına geçelim. Kolun etrafını da tamamladık. Etek ucunu tamamladıktan sonra şimdi etrafını, yani yaka kısmını nasıl toparlayacağız? Oradaki dekolteyi ne kadar açık bırakmak istediğinizle ilgili aslında. Hani burayı örerken 5 ile başlamıştım ya, 5 kutucukla. Bunu daha kapalı yapmak isteyenler baştan 6-7 kutucukla yapıp buradan itibaren birleştirebilirler. Bu tamamen sizin, hani belki içine bir bluz giyip üstüne giyeceksiniz, yaka açıklığı güzel durabilir. Atıyorum bikini üstüne giyeceksiniz, yaka açık daha güzel durabilir. Bu tamamen sizin zevkinizle bağlantılı. Şimdi ben toplamayı yapmadan evvel ilk olarak hemen şuradan örmeye başlayacağım. Kadrajı da yakınlaştıracağım ama ilk ilmeğimizi alalım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne de ipimi alıyorum. Şuradan başlıyorum. Hemen bir tane bu köşeye, şu ipi şöyle öne alayım. Bir tane de bu köşenin içine örüyorum. Pardon.
Yani bir bu köşeye bir de bu köşeye. Sonra trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı öreceğim. Her bir ikili trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan örüyorum. Şuraya gelinceye kadar. Buraya kadar şöylece geldim. Şuradan başlamıştım, ördüm. Şuradaki şu üçlüyü örmeden evvel şimdi buraya geldim. Burada bir toparlama yapacağım kısımdayım. İlk olarak şuraya batıp bir kere örüp tığımda tutuyorum. Yanındakine batıyorum. Bir kere örüp tığımda tutuyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Yine bir kere örüp tığımda tutuyorum. Daha sonra buradaki trabzan boşluğuna batıp bir kere örüp tığımda tutuyorum. Yine batıyorum. Bir kere örüp tığımda tutuyorum. Ve bunun hepsini 2, 4, 6 tane ilmeği birden topluyorum. Daha sonra yanındakine gelip 2 tane boşluğun içine trabzanımı örüyorum. Burada da 2 tane boşluğun içine trabzanımı örüyorum. Sonra buraya geldiğimde aynı buradaki yaptığımı yapacağım. Yani boşluğun içine 2 taneyi tığımda tutarak 1 2 sonra buradaki trabzanların bu üçlünün tepesine batıyorum. Onları da tığımda tutuyorum. Bir kere çıkıyorum hep. Sonuncuyu da batıp çıkacağım ve hepsini yine 6 tane ilmeği birden örüyorum. Sonra yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan. Bu mantıkla ta arka tarafa gelinceye kadar, şimdi önün nasıl olduğunu göstereyim size. Öndeki toparlamayı şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir toparlama yaptım. Arka tarafta da burada yaptığımın aynısını yapacağım. Burada başladığım noktaya kadar hiçbir farkı yok. Bu köşelere geldiğimde bir buna yapıyorum. Biliyorsunuz köşelerde bir bunun içine, bir bunun içine. Şimdi başladığım noktaya kadar ilk sırayı tamamlayayım. Başladığım trabzanın tepesine batıp kaydırarak bir sırada tamamlamış oluyorum. Dilerseniz ikinci sırayı da örebilir, daha da kapatabilirsiniz yakayı. Ben daha fazla kapatmak istemediğimden hemen ipimi burada kesiyorum ve bluzumu tamamlamış oldum. Şimdi bluzla ilgili detaylara gelecek olursak, bu bluz ölçü olarak size benim yaptığım şekilde olduğunda ne kadar, nereden nereye ölçüsünü onu bir göstereyim ilk önce. Şimdi şöyle yatırdığımda omuzdan eteğe kadar benim kadar ördüğünüzde benim ölçüm, pomponu saymıyorum, böyle 42 santim civarı. Şurada motiflerin bitişinden, koltuk altından ölçtüğümde de 44 santim. Şu etek kısmı da 40 santim. Bu bilgi olarak kalsın. İçinde kullandığım renklerden her birinden bir tane zaten yeterli. Siyahtan da 100 gramlık açtığım ipten bu arttı. 50 gram yeterli gelmeyecektir. 100 gram da fazla gelecek. Bunu da bilgi olarak bırakmak isterim size. Bunu 34 bedenden 40 beden, 38 bedene kadar çok rahat kullanabilir. 40 beden ben bir tık daha rahat, hani bol kullanmak istiyorum derse, şurada benim ikişer sıra büyütme yaptığım yeri 3 sırada büyütebilir. Kol altlarına 3 bir taraftan 3 bir taraftan yapıp arttırmıştık, 6 yapabilir. Burada benim 3 yaptığımı 1'e 2'ye düşürerek de 34 beden, hatta 1'e düşürerek 32 bedene uygun yapmanız mümkün. Küçültmeyi bu yanlardan yapabilirsiniz. Küçük tığla motiflerinizi örebilir. Son sırasında bu hani trabzanlı sırada şunları yapmadan motifleri birbirine ekleyebilirsiniz. Daha küçük örmek isteyenler. Daha büyük örmek isteyenler ise şu benim birleştirirken yaptığım üçlü gruplara ayırmayı, motifin etrafını birer kere geçip daha sonra toplamda birleştirebilirler. Yani her bir motifi şöyle göstereyim. Hani böyle alıp
bir üstüne eklemeden ilk önce bunun etrafını siyahla geçip sonra bunun etrafını siyahla geçip sonra bir kere daha siyahla birleştirerek rahatlıkla beden büyütebilirler. Bunlar da fikir olarak burada kalsın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok sevdim. Üstümde de göreceksiniz zaten. Gördüğünüzde de umarım hoşunuza gidecektir. Beğendinizse tabii ki sizden her zamanki gibi bir kalbinizi rica edeceğim. Dediğim gibi destekleriniz benim için her daim çok kıymetli. Özellikle katıl butonunu inceleyip orada kendinize uygun bir seçenek varsa tercih edebilirsiniz. Beğendiğiniz videoları o da sever dediğiniz dostlarınızla paylaşabilir. Bir de beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmayı unutmayınız. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.